Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün harika bir kahvaltılık, akşam yemeğinin yanına yakışan, her şeye uyum sağlayan bir lezzet ile geldim. 700 gram kadar ızgaralık mantar kullandım burada. Bunları hafif suyun altına tuttuktan sonra peçete yardımıyla üzerlerinden böyle hafifçe geziyorum. Mantarları suyun içinde bıraktırdığımız takdirde su çekecekleri için lezzetleri azalacaktır. Böyle hafifçe suyun altına tutup peçeteyle sildiğinizde tam lezzetini koruyacaktır. Mantarlarımı bu şekilde hepsini güzelce sildiriyorum. Kenarlarında herhangi bir gübre falan kalıntısı olsun istemiyorum. Daha sonrasında mantarlarımın da güzelce saplarını çıkarıyorum bu aşamada. Bütün mantarlarımın saplarını çıkarıyorum. Dilerseniz bu tarife saplarını da kullanabilirsiniz. Ben saplarını ayrı karıştıracağım için kenarda bir kasenin içerisine aldım. Ya da bununla farklı lezzetler, mantar çorbası gibi tarifler de yapabilirsiniz. Mantar saplarını yemeyi sevmiyorsanız genellikle çorba yapabilirsiniz. Ben öyle tüketmeyi seviyorum. Ya da böyle küçük küçük doğrayıp yumurtalı omlet tarzında yiyeceklerde de tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Tarifimde aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz benim için çok değerli. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bütün mantarlarımın güzelce saplarını bu şekilde ayıkladım. Saplarını da bir kasenin içerisine aldım. Bu mantar bu sosu sayesinde gerçekten çok lezzetli oluyor. Gerçekten bu lezzeti deneyin. Özellikle kullandığım soya sosu ve zeytinyağı gerçekten çok yakışıyor. Ortalama şöyle 50 milim kadar soya sosum, 50 milim kadar da zeytinyağım var. Öncelikle soya sosumu dökeceğim mantarlarımın üzerine. Daha sonrasından da üzerine zeytinyağını ilave ediyorum. Bu aşamada kullandığım soya sosum biraz tuzlu olduğu için ben daha sonrasından çok az tuz ilave ettim. Siz soya sosunuzun tuz miktarına göre bu miktarda ayarlayabilirsiniz. Az malzemeli, pratik, kolay, fırında hemen pişen bir tarif. Bir spatula yardımıyla bunları güzelce karıştırıyorum. Güzelce karışsın. Her tarafında bu soya sosu ve zeytinyağının mantarların üstlerinde olmasını istiyorum. Her köşesine güzelce değmesi gerekiyor. Bu soya sosu mantara o kadar çok yakışıyor ki yani bir kere denedikten sonra bağımlısı olacaksınız diyebilirim. İçerisine herhangi başka malzeme eklemedim. Sadece baharat olarak biraz tuz ve birazcık da karabiber ekledim. Karabiber de gerçekten çok lezzetli bir aroma veriyor. Soya sosuyla beraber çok yakışan bir baharatımız. Yaptığım ve beğendiğim diğer mantar tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Benim gibi mantar seven bir insansanız soya soslu mantarı mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Şöyle fırın tepsim var. İçerisine yağlı kağıt sermedim. Böyle hafif yapışmalarını istediğim için o lezzet gerçekten çok güzel oluyor. Mantarlarımız zaten zeytinyağı buladığım için de altına herhangi bir yağ kullanmadım tepsimin. Bu şekilde mantarlarımı güzelce tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün böyle sizlerle güzel güzel sohbet etmek istiyorum. Hem de bir yandan da mantar tarifimi bu şekilde yapıyorum. Kenarda kalan mantarlarınız varsa bu aşamada bu sosun içerisine atıp tekrardan tepsinin içini doldurabilirsiniz. Benim kenarda kalmış 2-3 tane daha mantarım vardı. Onları da soya sosunun içerisine batırıp tepsimin içerisine güzelce dizdim. Hala daha sosun olduğunu görünce de kalan mantar saplarını da şöyle sosun içerisine katıp karıştırıp güzelce tepsimin içerisinde boş kalan kısımlarına dizdim. Hem bu sayede tepsinin içerisinde boş yer kalmayacağı için tepsinin yanma olasılığı da olmayacaktır. Mantar sapları da gerçekten çok lezzetli oluyor. Dilerseniz bu sosu sadece mantar sapları için de kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Her tarafına güzelce sos gelmesini istiyorum. Boş kalan yerlere bu şekilde mantar saplarımı da yerleştiriyorum güzelce. Sizin de yaptığınız ve beğendiğiniz
Ben bu tarifi yapıyorum dediğiniz mantar tarifleriniz var ise onları da yorumlar kısmına yazın. Onları da deneyip yorumlamayı gerçekten çok isterim. Hem de bu sayede farklı tarifler öğrenmiş olabiliriz. Özellikle mantarı böreklerin içinde de çok seviyorum. Onunla ilgili yakın zamanda bir video paylaşacağım. Siz bunlar için takipte kalın. Saplarımı da böyle güzelce dizdiriyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken şey mantarların üste doğru gelmesi gerekiyor. Üstü açık kısımlar üst tarafa doğru gelsin ki içerideki mantarların suyu dolsun ve bu sayede suyunu çekerek daha lezzetli bir aromaya sahip olsunlar. Daha sonra kalan sosumu da bu şekilde üzerine döküyorum mantarlarımın. 180 derece önceden ısıttığım fırında ortalama bir 25-30 dakika pişiriyorum. Mantarlar zaten bu şekilde hafif senip suylarını saldıklarında hazır olmuş demektir. Bu şekilde olduktan bir 5 dakika sonra tam göbeklerin orta kısımlarına kaşar ilave ediyorum. Bu şekilde rendelediğim kaşarlarımı tam mantarların göbeklerine ilave ediyorum. Zaten sıcak olduğu için hemen erimeye başlayacaktır. Dilerseniz farklı kaşar türleri de kullanabilirsiniz. Özellikle cheddar'ın çok yakışacağını düşünüyorum. Bu şekilde tamamen tepsimi dolduruyorum kaşarla. Daha sonrasından da fırınımı kapattım. İçerisine bir 5 dakika beklettikten sonra bütün kaşarlarım bu şekilde erimiş oluyor. Gerçekten mutfağı saran mis gibi bir mantar soya sosu kokusu. Şöyle bir an önce o kokunun size gönderebilme özelliği de gelmesini diliyorum artık. Gerçekten mutfağı mis gibi bir koku sardı. Tam sonbahar aylarında akşam yemeklerine, sabah kahvaltılarına, 5 çaylarının yanına yakışan bir lezzet oluyor. Ben bu şekilde sunumu yaparken mutlaka sosundan da biraz mantarlarımın üzerine dökmeyi tercih ediyorum. Sosuna ekmek banmalık bir tarif. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifime de kefilim. Şöyle bütün mantarlarımın üzerine güzelce soslarından döküyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şöyle mantarlarımı ortadan ikiye bölüp size içinde göstermek istiyorum. Aman aman şöyle güzel bir mantar yememişsinizdir hayatınızda. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor. Ben özellikle akşam yemeklerinde et yemeklerinin yanına çok yakıştırıyorum bu lezzeti. Dilediğiniz kadarını pişirebilirsiniz. Ben dediğim gibi 700-800 gram arası bir mantar kullandım. Dilerseniz büyük tepsiye, dilerseniz küçük tepsiye malzeme ve ölçüleri azaltarak ya da çoğaltarak kullanabilirsiniz. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Ben sizlere veda ederken size tarifimi ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.